Kitapseverlerin kanalı Kitaplık Rafına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet, bugün masamızda gerçekten dev bir eser var. Türkiye'nin duayen tarihçisi İlber Ortaylı'nın kaleminden Türklerin Tarihi. Ortaylı'nın bizi ta Orta Asya bozkırlarından alıp Avrupa'nın kapılarına kadar getiren bu müthiş anlatısını gelin birlikte adım adım deşifre edelim. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi İlber Hoca kitabına öyle bir cümleyle başlıyor ki resmen bütün eserin anahtarını daha ilk sayfada elinize veriyor. Ve bu laf olsun diye söylenmiş güçlü bir iddia değil, hayır. Adeta tüm anlatının üzerine inşa edildiği temel direk bu. İşte o meşhur, o sarsıcı cümle. Türkler olmadan bir dünya tarihi yazmak mümkün değildir. Bir saniye. Gelin şurada bir duralım ve bu cümlenin ağırlığını bir düşünelim. Ortaylı bize ne diyor aslında? Diyor ki, Türkleri bu denklemden bir çıkarın bakalım. Elinizde sadece eksik bir tarih kalmaz. Dünya tarihinin kendisi anlamsızlaşır, yapbozun en kilit parçası kaybolur. İşte yolculuğumuzun ölçeği en başından bu kadar büyük konuluyor. Peki bu kadar iddialı bir tarih yolculuğu nereden başlıyor dersiniz? İlber Hoca'nın cevabı çok net, coğrafyadan. Çünkü ona göre Türk tarihi öyle olduğu yerde duran bir halkın tarihi değil. Aksine sürekli hareket eden, durmadan coğrafyaları aşan bir halkın hikayesi bu. Yani işin özünü anlamak için önce haritayı önümüze bir açmamız lazım. Ve İlber Hoca tam da bu coğrafya meselesine aslında hepimizin aklındaki o en temel soruyla giriyor. Yahu bu Türkler kim? Anadolu'ya ilk ne zaman geldiler? Hani kulağa çok basit bir soru gibi geliyor değil mi? Ama işte bu sorunun cevabı var ya bizi binlerce yıllık inanılmaz bir göç ve dönüşüm destanının tam ortasına bırakacak. İşte bakın o büyük yolculuğun rotası tam karşımızda. Her şey Orta Asya'nın o uçsuz bucaksız bozkırlarında başlıyor. Oradan bir bakıyorsunuz güneye, İran ve Orta Doğu'nun o kadim topraklarına inmişler. Bir sonraki durak neresi? Evet, yeni bir vatan olacak Anadolu. Ama duruyorlar mı? Hayır. Yolculuk burada bitmiyor ki. Buradan da Balkanlar üzerinden hop Avrupa'nın kapısındalar. Kelimenin tam anlamıyla bir dünya gücü haline geliyorlar. Bu durmak bilmeyen bir hareketin ve giden her yerde yeniden kök salabilme yeteneğinin hikayesi. İyi de bu nasıl mümkün oldu? Yani bir an düşünün, bir halk nasıl oluyor da bu kadar farklı coğrafyada, bu kadar farklı kültürün ortasında sürekli başarılı olabiliyor hem de kalıcı imparatorluklar kurabiliyor. İşte İlber Hoca'ya göre bu başarının sırrı tek bir kelimede gizli, teşkilatçılık ya da hocanın kendi deyişiyle o eşsiz devlet kurma sanatı. Şimdi bu tanıma çok dikkatli bakalım olur mu? Çünkü bütün olayın sırrı aslında tam olarak burada yatıyor. Ortaylı'nın anlattığı bu devlet aklı dediğimiz şey öyle katı ideolojilerle, dogmalarla falan çalışmıyor. Hayır, tamamen pragmatik, yani işlevsel, esnek, dayanıklı ve en önemlisi uyum kabiliyeti inanılmaz yüksek. Tamam, merkezde demir gibi bir askeri disiplin var o cepte. Ama asıl sihirli formül ne biliyor musunuz? Gittikleri yerin kültürüne, şartlarına anında adapte olabilme yetenekleri. İşte size çağlar boyunca ayakta kalan imparatorlukların sırrı. Ve şunu da atlamamak lazım ki bence çok önemli bir nokta bu. Bu teşkilatçılık yeteneği sonradan okulda öğrenilmiş bir siyaset bilimi dersi falan değil. Hayır, bu doğrudan bozkır hayatının kendisinden gelen bir miras. Düşünsenize sürekli hareket halindesiniz, anında organize olmanız lazım, askeri disiplin şart. Bunlar zaten hayatta kalmanın temel kuralları. Adeta DNA'larına işlemiş bir yetenek bu. Ve şimdi tüm bu büyük yolculuğun, o müthiş devlet kurma sanatının zirveye ulaştığı o en kritik kavşağa geliyoruz. Neresi orası? Tabii ki Anadolu. Çünkü Anadolu, Türkler için öylesine gelip yerleşilen bir toprak parçası değildi. Çok daha fazlasıydı. Adeta bir milletin yeniden doğduğu, kimliğinin baştan aşağı yeniden şekillendiği dev bir pota gibiydi. Şimdi bakın, burada çok yaygın bir yanılgıyı hemen düzeltmemiz gerekiyor. Anadolu bir sabah uyandığında birden Türk olmadı. Bu olay tek bir savaşın yani Malazgirt'in sonucu değil, yüzyıldan uzun süren, ilmek ilmek işlenen bir sürecin eseri. Şöyle düşünün, ilk keşif akınları tohumları ekti, 1071 Malazgirt o kapıyı evet sonuna kadar açtı ama asıl büyük dönüşüm ondan sonraki yüzyılda yaşanan o devasa göçlerle ve tabii ki yerel halklarla kurulan o derin kültürel alışverişle oldu. Zaten İlber Hoca da bu süreci kendi sözleriyle net bir şekilde mühürlüyor, noktayı koyuyor. Aynen şöyle diyor: Anadolu esas itibariyle 11. asır sonlarından itibaren ve 12. asır boyunca Türkleşmiştir. Yani ne bir gün, ne bir yıl, bir asırlık bir vatanlaşma sürecinden bahsediyoruz. Bu kadar net. Peki
Bu devasa tarihsel dönüşümün en somut, en elle tutulur izlerini nerede görebiliriz dersiniz? Aslında çok uzağa gitmeye gerek yok. Her gün kullandığımız kelimelerde, bir toprakların isminde, dilimizin ta kendisinde. Hadi gelin şimdi hızlı bir soru cevap yapalım. Bu coğrafyaya Türkiye adı ne zaman verilmeye başlandı ve daha da ilginci, bu ismi ilk kullananlar kimlerdi? Cevap biraz şaşırtıcı olabilir. Hazır mısınız? Bu ismi ilk kullananlar Türkler değil, İtalyanlar. Evet, yanlış duymadınız. 12. yüzyıldan itibaren Cenevizli ve Venedikli tüccarlar, haritacılar bu topraklara geldiklerinde bir bakıyorlar ki buraların yeni sahipleri var. Ve kendi kayıtlarına, haritalarına Türkiye yani Türklerin ülkesi diye not düşmeye başlıyorlar. Bu aslında bir nevi uluslararası arenadan gelen bir tescil gibi. Peki Türkiye tamam ya Anadolu, her gün dilimizde olan bu ismin kökeni nereye dayanıyor? Bu ismin kökleri için ise çok daha geriye, binlerce yıl öncesine Antik Yunan'a gitmemiz gerekiyor. Anatole, Yunanca'da güneşin doğduğu yer demek, yani doğu. Düşünsenize bu topraklar üzerinde kim yaşarsa yaşasın binlerce yıldır isminde bile o katman atman tarihini taşımaya devam ediyor. Biri yeni, diğeri kadim. Müthiş bir sentez. Ve tüm bu vatan kurma sürecini herhalde İlber Ortaylı'dan daha iyi özetleyen bir cümle olamazdı. Türkiye bir göçle, bir fetihle, sonradan yerleşmeyle vatanını en geç kuran ülkelerin arasında yer alır. İşte bu üç kelime var ya, göç, fetih ve yerleşme. Resmen 1000 yıllık bir destanın özeti gibi. Ve finalde İlber Hoca bize sadece bir tarih anlatısı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ufkumuzu açan, bize yeni bir bakış açısı kazandıran bir vasiyet bırakıyor adeta. Türk kimliğini anlamanız için sadece etrafındaki bölgeyi değil, tüm dünyayı bilmeniz gerekir. Anlıyor musunuz? Mesele sadece Orta Asya, sadece Anadolu değil. Türk tarihini gerçekten anlamak istiyorsan diyor, Roma'yı da, Çin'i de, İran'ı da, Rusya'yı da bilmek zorundasın. Çünkü bu hikaye hiçbir zaman yerel bir hikaye olmadı, bu küresel bir hikaye. Ve bu bence hepimiz için öğrenme yolculuğuna devam etmek adına müthiş kışkırtıcı bir davetiye.